Tarih onu sertliğiyle hatırlıyor. Ama kimse onun geceleri yalnız kaldığında ne düşündüğünü bilmiyor. Bir padişah düşünün, babasını tahttan indiriyor, oğluna bir imparatorluk bırakıyor. 8 yılda Osmanlı'ya 2 kıta, 3 kutsal şehir kazandırıyor. Ama aynı zamanda en çok yalnız kalan, en çok düşmanı olan liderlerden biri. İşte Yavuz Sultan Selim'in kanla, kılıçla ve sırla örülmüş hikayesi. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinin en kısa süre tahtta kalan ama en çok toprak kazandıran padişahıdır. Saltanatı sadece 8 yıl sürdü ama bu süre içinde Osmanlı'yı bir bölgesel devletten İslam dünyasının liderine dönüştürdü. Babası 2. Bayezid'in barışçı politikalarının aksine Yavuz savaşla, fetihle ve sertlikle büyüyen bir devlet hayal etti. Bu hayalini gerçekleştirmek için çok kan döktü. Çok düşman kazandı ama sonunda hedefine ulaştı. Ancak Yavuz sadece bir savaş makinesi değildi. O aynı zamanda okumayı seven, tasavvufa ilgi duyan, derin düşünen bir liderdi. Onun öfkesi kadar adaleti, sertliği kadar stratejisi de vardı. Bugün onu sadece sert padişah olarak anmak haksızlık olur. Çünkü onun hikayesi hem bir imparatorluğun dönüşümüdür hem de bir adamın iç savaşını anlatır. Şimdi bu hikayeye yakından bakalım. Yavuz Sultan Selim 1470 yılında Amasya'da doğdu. Babası 2. Bayezid'in aksine daha agresif, daha atılgan bir kişilik geliştirdi. Genç yaşta Trabzon Sancakbeyi olarak görev yaptı ve burada hem Karadeniz hem İran tehdidine karşı savunmayı yönetti. Bu dönemde Doğu'nun yükselen gücü Safevilerle ilk ciddi temaslar yaşandı. Şehzade Selim bu tehditlere karşı sert tavırlar sergiledi ve savaşçı yönünü burada kanıtladı. Henüz padişah olmadan Osmanlı ordusu için saygı gören bir komutan haline geldi. Yavuz, taht için babası Bayezid'le açık bir mücadeleye girişti. Bu Osmanlı tarihinde neredeyse bir ilkti. 2. Bayezid barış yanlısıydı. Selim ise savaş seçmişti. Baba oğul arasında geçen bu güç savaşı sonunda Bayezid tahtı bırakmak zorunda kaldı. Selim'in bu tavrı onu hem eleştiri hem de hayranlık konusu yaptı. Kimi tarihçiler onu acımasız bulur. Kimileri ise devletin çıkarı için doğru hamleyi yaptığını savunur. Gerçek şu ki Selim tahta geçtiğinde Osmanlı artık yeni bir döneme adım atıyordu. Yavuz'un tahta geçer geçmez ilk hedefi doğudaki Safevi tehlikesiydi. Şah İsmail liderliğinde büyüyen bu güç hem askeri hem mezhepsel olarak Osmanlı'yı tehdit ediyordu. Yavuz bu tehdidi ortadan kaldırmak için hazırlıklara başladı. 1514 yılında yapılan Çaldıran Savaşı Yavuz'un askeri dehasını gösterdiği bir dönüm noktasıydı. Savaş sadece Osmanlı'nın değil, İslam dünyasının da kaderini değiştirdi. Şah İsmail geri çekildi, Osmanlı doğuda büyük bir üstünlük sağladı. Yavuz, Safevi etkisindeki Anadolu'daki Alevi Türkmen nüfusu da bir tehdit olarak görüyordu. Bu yüzden birçok isyanı bastırdı. Ağır cezalar uyguladı. Bu tutumu onu tarihçilerin en çok tartıştığı padişahlar arasına soktu. Bazı kaynaklara göre binlerce kişi sırf inancı nedeniyle cezalandırıldı. Ancak Yavuz bu politikayı tamamen siyasi bir gereklilik olarak yürütüyordu. Devleti bölecek unsurları bertaraf etmeyi, halkın dini birliğini korumayı amaçlıyordu. Yavuz'un en büyük seferlerinden biri 1516-1517'de yapılan Memlük Seferidir. Bu seferle Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz toprakları Osmanlı'ya katıldı. Böylece Osmanlı sadece toprak değil, İslam dünyasının liderliği görevini de üstlendi. Halifelik Abbasi soyundan Osmanlı'ya geçti. Bu sembolik ama çok güçlü bir devirdi. Yavuz artık sadece bir padişah değil, İslam dünyasının halifesiydi. Bu hamle Osmanlı'yı bir cihan devleti haline getirdi. Mekke ve Medine'nin Osmanlı'ya katılması Yavuz'un en çok gurur duyduğu başarıydı. Hicaz'a zarar vermeden neredeyse savaşsız bir şekilde bu toprakları Osmanlı'ya bağladı. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi ve Topkapı Sarayı'nda koruma altına alındı. Bu gelişme Osmanlı'nın sadece siyasi değil, dini olarak da İslam dünyasının merkezi haline gelmesini sağladı. Bu güç, ileriki padişahların da en büyük meşrutiyet kaynaklarından biri olacaktı. Yavuz'un yönetim tarzı oldukça sertti. Disiplinsizliğe, ihanete ya da ihmale kesinlikle tolerans göstermezdi. En yakınındaki paşaları bile gerektiğinde idam ettirdi.
Bu yönüyle Osmanlı bürokrasisine otorite kavramını derinlemesine kazıdı. Ancak bu sertlik sadece korku yaratmak için değil, düzen kurmak için uygulanıyordu. Devlet yönetiminde zafiyetin nelere yol açabileceğini bilen Yavuz asla gevşekliğe izin vermedi. Yavuz'un oğlu Şehzade Süleyman daha sonra Kanuni Sultan Süleyman olarak tahtı devralacaktı. Baba-oğul ilişkileri görünürde mesafeli ama içten içe derindi. Yavuz, Süleyman'ın eğitimiyle bizzat ilgilendi ve onu geleceğe hazırladı. Süleyman da babasından disiplini, adaleti ve devlet aklını miras aldı. Yavuz, oğlunun kendisinden daha büyük bir hükümdar olacağını sezmiş gibiydi. Onun yetiştirdiği lider Osmanlı'yı altın çağına taşıyacaktı. Yavuz Sultan Selim 1520 yılında henüz 50 yaşındayken vefat etti. Derisiyle ilgili bir hastalık nedeniyle hastalanmıştı. Bu ani ölüm Osmanlı'da derin bir boşluk yarattı çünkü birçok kişi onun daha büyük seferler planladığını biliyordu. Ölümünden sonra yerine oğlu Süleyman geçti. Ancak geriye sadece genişlemiş bir toprak parçası değil, köklü bir yönetim yapısı ve dini liderlik konumu bırakmıştı. Yavuz ardında koca bir çınar gibi dev bir miras bırakarak gitti. Yavuz'un adı hala korkuyla ve hayranlıkla birlikte anılır. Onu katı, acımasız, kan dökücü olarak tanımlayanlar da vardır. Vizyoner, siyasi deha, İslam dünyasının lideri olarak övenler de. Gerçekse bu tanımların hepsinden bir parça gizlidir. O çağına göre fazla hızlı düşünen, fazla net hareket eden ve fazla derin hesaplar yapan bir liderdi. Korkutuyordu çünkü kendisinden başka kimse onun ne yapacağını tam olarak kestiremiyordu. Ve belki de bu yüzden bu kadar büyük bir padişahtı. Yavuz, Osmanlı'nın en sert ama belki de en vizyoner padişahıydı. 8 yıl gibi kısa bir sürede hem doğuyu fethetti hem İslam dünyasının liderliğini ele geçirdi. Sertti çünkü zamanı yoktu. Hızlıydı çünkü hedefi büyüktü. Bugün hala onun mirası Osmanlı'nın tarihindeki en büyük sıçramalardan biri olarak kabul ediliyor. Belki çok sevilmedi ama çok saygı duyuldu. Çünkü Yavuz sadece tahtı değil, tarihi değiştirdi. Bu videoyu beğendiysen tarihin derinliklerinde birlikte daha fazla yolculuk yapmak için kanala abone olmayı unutma lütfen. Yorumlarda senin